arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Scratch üzerinde oyuna giriş introsu tasarlayacağız. Ekran değişimlerini, sahne değişimlerini göreceğiz. Bazı görünüm efektlerini kullanacağız. Ve basit bir labirent oyunu tasarlayacağız. Burada asıl öğreneceğimiz komutlardan birisi de arkadaşlar haber komutu olacak. Olaylardan haber vermeyi ve haber almayı göstereceğiz. Kukla arasında haberleşmeyi sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi tasarlamaya başlayalım. Önce intro için giriş kuklalarını kendim çizeceğim. Bakın şöyle birinci kuklam bir tane arkadaşlar şöyle dikdörtgen çizeceğim. Bunun arkadaşlar merkezini, hatta biraz da uzun yapalım. Bakın bunun merkezini şuraya alacağım arkadaşlar. Burası olacak. Buna dikkat edin. Yani şu şekilde olmayacak. Biraz daha uzatayım. Merkez şurası olacak arkadaşlar. Bu çizgi 1 olsun. İsim verelim buna. Çizgi 1 diyelim. Aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Bu da çizgi 2 olsun arkadaşlar. Şimdi çizgi 1'i şöyle buraya kaldırayım. Çizgi 2'yi de buraya kaldırayım. Şimdi bu arkadaşlar çizgiler hareket ederek giriş yapacak. Bu ilk giriş kısmında ekrana da Blue Sky koyalım arkadaşlar. Burası olsun. Bir tane de metin hazırlayalım. Şuradan başla yazalım arkadaşlar. Kendi kuklamızı oluşturalım. Tekste geliyorum. Yani başlangıç için kullanıcının tıklayacağı bir buton gibi düşünebiliriz. Bu yazıyı da efektle getireceğiz arkadaşlar. Bunu şöyle merkeze alayım. Şimdi başla yazım arkadaşlar şuradan şu şekilde olsun. Ya da bunu bakalım curly seçelim. Bu şekilde olsun. Bu oyuna başlama için olsun arkadaşlar. Bir tane de yardım olsun. Yani bilgi için. Bunu da arkadaşlar kopyalayayım. Aynısından. Sadece burada metni değiştireceğim. Yardım ya da hakkında gibi bir girişte bilgi vermek için kullanacağımız bir bölüm olsun arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir tane de arkadaşlar şurada labirent oyunu diye bir başlığımız olsun. Bunu da kopyalayalım. Bir kere daha kopyalayayım. Onu da şuraya şöyle alayım. Burada da labirent oyunu diyelim. Şöyle bunu biraz ortalayayım. Bundan arkadaşlar şuradan büyüklüklerini biraz değiştirip küçültebiliriz. Çok da büyük olmasın. Rengini değiştirelim bunun. Şöyle olsun. Yine bizim başla yazımızın da şöyle düzenliyorum. Başla yazımızın da şey yapalım arkadaşlar. Rengini değiştirelim. Şuradan. Yardım içinde renk değişikliği yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar önce şu çizgi 1 ve çizgi 2 çizgi 1 sağ taraftan gelecek. Çizgi 2 de sol taraftan gelecek. Şekilde ayıracağız. Sonra labirent oyunu yazımız gelecek. Sonra başla yazımız gelecek. Sonra yardım yazımız gelecek. Yalnız bunlar olayın ilk yeşil bayrağı tıklandığı zaman olacak. Daha sonra başlaya bastığımızda oyun kısmına geçeceğiz. Bu ayrımı arkadaşlar nasıl yapacağız? Haber salarak yapacağız. Bakın ilk tıkladığımda başlangıç haberi oluşturacağım. Bu giriş veya intro da olabilir. Intro haber oluştur diyeceğim. Intro diye bir haber salacağım. Arkadaşlar haberler bizim bütün kuklalarla iletişimimizi sağlıyor. Şimdi intro diye bir haber saldım. Intro haberini alanlar oyunun başlangıcı olduğunu bilecek. Onlar ekrana gelecek, gözükecek. Diğerleri gizlenecek.
Oyun başladığında başla haberini salacağım. Bu sefer de introyu başlayan introda görünenler gizlenecek. Başla haberini alanlar ve oyunun içinde kullanılacak olan kuklalar ekrana gelecek. Ben bu intro ve başlayla bu değişikliği sağlayacağım. Yardım haberini sağladığımda da onunla ilgili kuklalar gözükecek, bilgiler gelecek. Şimdi şu kısmı bir yapalım. Intro haberini saldığım zaman arkadaşlar çizgi 1 sağ taraftan başlayıp sola doğru gelecek arkadaşlar. Geliyorum. Bakın intro haberini aldığında yaklaştırayım. Çizgi 1'e tıkladım. Konumu bu şekilde arkadaşlar 250'ye gönderiyorum. 250'ye gönderdiğimde bakın tıkladığımda ekranın dışına gitmiş oluyor arkadaşlar. Buradan başlayacak. Yavaş yavaş sol tarafa doğru gelecek. 1 saniyede ya da işte 2 saniyede bunu ayarlayabiliriz. Eksi 240'a kadar 250 diyelim, hatta uzun yapmıştık. Gelecek arkadaşlar. Bakın şu. Şimdi ikinci çizgiye geçelim arkadaşlar. Çizgi 2 de bu taraftan başlayıp sağa doğru gelecek. Onun da arkadaşlar kostümünü şu şekilde ayarlamam gerekiyor. Bakın. Burayı ayarlayacağım böyle. Şimdi çizgi 2'ye başlangıçta geldim. Intro haberini aldığımda şuradan arkadaşlar eksi 240'tan 250 diyorum ben. Onu da fazla veriyorum. Başlayıp 1 saniyede artı 250'ye kadar gidecek arkadaşlar. Çalıştıralım. 2 saniye ikisini eşit yapalım. Evet, bu şekilde. Şimdi labirent yazıma geliyorum. Şu labirent yazımda. Evet, labirent yazımda arkadaşlar geliyorum buraya. Intro haberini aldığında şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Görünümde hayalet efekti var. Hayalet efektini bakın, efektler şurada. Etki. Evet. Renk etkisi, balık gözü, mozaik vesaire etkiler var. Biz burada hayaleti kullanacağız. Hayalet efekti kaybolmadır arkadaşlar. Yüz yaptığım zaman tamamen gizler. Bakın tıkladığımda labirenti gizledi. Daha sonra bunu yavaş yavaş geri getireceğim arkadaşlar. Mesela 100 defa hayalet efektini eksi 1 yap diyeceğim. Etkisini, burada etki efekti yaramayalım. Hayalet etkisini eksi 1 yapacağım. Yavaş yavaş görünmeye başlayacak arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet, istediğimiz bu. Araya çok küçük bekleme de koyabiliriz ya da burayı 200 daha şey de yapabiliriz. Yavaş yavaş da arttırabiliriz. 200 yapıp 0.5 de yapabiliriz. İstediğimiz bu arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde başlaya da bunu yapacağız ama başlada biraz daha bekleteceğiz. Başlaya geliyorum. Hatta bu kodu kopyalıyorum arkadaşlar. Şimdi başla bir saniye beklesin. Şeyden sonra gelsin. Labirentten sonra gelsin. Şu araya bir saniye bekle koyuyorum. Pardon. Hayaleti yüz değiştir dedik. Hangisini yazdık şimdi? Labirente yanlış yere koydum arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Şunu silelim. Kodu kopyalanınca yanlış yerde kaldık. Başlaya geldim. Kopyaladım, komut burada. Bunun hayalet efektinden sonra bir saniye bekle koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yardım kısmına geliyorum. Yardımda da arkadaşlar aynı kodu kopyalayacağım yine. Bunu alıyorum. Yardım kukla 2 idi. Bunu biraz küçültelim. Buradan alıyorum. Yardıma kopyalıyorum. Şimdi bu ilk intro haberinde yardımın içinde arkadaşlar salmıştık. Buna dikkat edin. Burada da bir saniye değil de 2 saniye bekletelim. Evet, bu şekilde bir giriş efekti vermiş olduk. Şimdi arkadaşlar hatta şu çizgilerin şöyle tıklayın arkadaşlar, şeyini 0 yapalım. Kenardaki o siyahlıklar da gözükmesin. Daha iyi olur. Şu kenarlıklarını sıfırlayın arkadaşlar. Evet, böyle daha iyi. Şimdi geldik arkadaşlar oyunun başlaması ve yardım kısmına. Şimdi yardıma tıkladığım zaman ikinci bir ekrana geçmesini istiyorum.
O zaman şu intro haberini saldığımda, bakın bu şu anda şeydeyim, yardım kuklasındayım. Ekranın buradan bir seçimini yapmam gerekiyor. Şimdi burada diyelim ki intro haberini aldığım zaman diyelim, hangi ekranda kalmasını istiyorum sahnede? Blue Sky'da kalmasını istiyorum. Bakın. Hatta ayrı yapayım bunu, daha böyle karıştırmayın. Intro haberini aldığımızda intro ekranda bu Blue Sky gelecek arkadaşlar. Yardımda düz beyaz bir sayfa veya başka bir sayfa yapalım. Bir dekor seçiyorum. Yardımda neyi kullanabiliriz? Farklı olduğunu görün istiyorum. Şunu kullanayım arkadaşlar. Farklı olduğunu görün. Hatta şey yapalım. Buraya şimdi evet bir de açıklama yapalım bu sahneye. Sahnelere geldim. Şu light sahneme diyorum ki açıklama yapıyorum arkadaşlar. Buraya yön tuşları ile hareket edin diyoruz. Bunu şöyle koyalım. Bir de hatta bunu yazı stilini düzeltelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Siyah yapalım rengini de. Burada bilgi veriyorum. Yazıyı normal sans serif edelim. Bir de arkadaşlar şey yapalım. Çizgilere değmeden hedefe ulaşın diyelim. Çizgilere dokunmadan hedefe ulaşın diyelim. Şöyle yapalım. Sahnenin değiştiğini görmenizi istiyorum. O yüzden bunu seçtim sahne olarak da. Bunu da şöyle koyayım arkadaşlar. Burada biz sadece kullanıcıya bilgi verdik. Şimdi arkadaşlar şurada devam edelim. Kodlara geldim. Yardıma geçtim. Bakın kodlara geldim. Şimdi intro haberini aldığında bunun gözükmesi lazım. Göster diyorum. Diğer haberleri aldığında da gizleyeceğim. Aynı şekilde buradakilerin hepsi intro haberini aldığında görünecek arkadaşlar. Bütün karakterlerim intro haberi aldığında görükecek. Diğer haberleri aldığında da gizlenecekler. Bunlar sadece intronun olduğu durumlarda gözükecekler. Bunu ayarlıyorum. Kukla 3'e de geliyorum. Intro haberini aldığımda göster diyorum. Şimdi yardıma tıkladığım zaman şu kuklaya, buna yazıya tıkladığım zaman bir haber salacağım arkadaşlar. Bakın diyorum ki bu kukla tıklandığında, burayı iyi takip edelim. Bu kukla tıklandığında yeni bir haber salıyorum. Diyorum ki yardım haberi olsun bu. Yani şimdi yardım haberi salıyorum arkadaşlar. Şimdi şu karakterlerin hepsi yardım haberini aldığında gizlenecek arkadaşlar. Geliyorum buraya. Olaylara yardım haberini aldığımda gizliyorum arkadaşlar. Hatta bu kodu şöyle küçültüp çizgi 2'ye atıyorum. Kuklaya atıyorum. Kukla 2'ye atıyorum. Ve kukla 3'e de atıyorum. Yardım haberini aldığımız zaman da arkadaşlar sahne değişecek. Yine yardımdan devam ediyorum. Bakın burada yardım geldiğinde gizle dedik. Şöyle alta getireyim. Şimdi arkadaşlar olaylara geliyorum. Yardım haberi geldiği zaman da bakın yardım haberi geldiği zaman da sahneyi ikinci sahneye dönüştüreceğim. Dekoru light dekoruna geç diyorum. Şimdi başlangıçta da tıkladığımızda da bizim ana sahnemizde olacak. Bakın şöyle. Yardıma tıkladığım zaman da yardım sahnesine geçecek. Buradan bir tane de geri butonu koyalım. Geri butonu koyalım. Ana sayfa diyelim hatta. Şuraya arkadaşlar. O ana sayfa butonuyla da şeye dönüş yapsın. Hatta ok koyalım oraya. Ana sayfaya geri dönüş yapsın. Buradan koyabileceğimiz
Burada yön olması gerekiyordu. Evet, kaçırmışız. Şimdi arkadaşlar bunu alalım. Bakın bunu kostümlerden şöyle yapalım. Bu seçili dursun. Şimdi bu arkadaşlar olaylara geldim. Bu kukla tıklandığında diyeceğim intro haberini sal. Tekrar introya yani ana sayfaya dönüş yapacak. Bu kukla intro haberini aldığında kendisini gizleyecek. Bu kukla yardım haberi aldığında kendisini gösterecek. Evet, şöyle. Bunun kodları da bu şekilde. Şimdi çalıştıralım. Bakın. Yardıma geçiyorum. Hedef ulaşını değil. Buraya geçiyorum. Evet, olayımız bu. Şimdi üçüncü bir sahne yükleyelim. Dekor yükleyelim. Bunu bilgisayardan yükleyelim arkadaşlar. Şöyle masa üstünde ben bir tane labirent oluşturmuştum. Şimdi labirentte arkadaşlar, hatta başlangıçta da şunları gizleyelim arkadaşlar. Böyle karışık durmasın. Başlangıçta hepsi gizli olsun. Zaten kodlarını yapmıştım. Burada gizlememin bir zararı olmayacak. Çünkü tıkladığım anda zaten gelecekler. Evet, daha güzel duruyor. Şimdi ben dekorlarda, sahnelerden labirente geldim. Bunları tekrar gizleyeyim. Geldiğini gördük. Hepsi gizli dursun. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane kukla ekliyorum hareket ettirebilmek için. Mesela şu topumuzu ekleyelim. Bunun büyüklüğünü 50 yapalım. Başlangıç konumu şurası olsun. Şimdi olaylara gelelim. Şu başla. Başla butonu tıklandığında başlaya geldim arkadaşlar, dikkat edin. Bu kukla tıklandığında oyunun başlaması lazım. Başla haberini salacağım arkadaşlar bu sefer de. Buradan yeni haber diyorum. Başla haberini salıyorum. Bakın şu anda hangisindeyiz? Başla butonundayım. Başla haberini saldım. Başla haberini aldığında da yine ne olacak? Gizlenecek arkadaşlar. Başla haberini aldığında da bu kukla gizlenecek. Bakın bu hepsi için geçerli. Top dışında hepsine bunu atacağım arkadaşlar. Çizgi 2'yi de attım. Yardıma da attım. Kukla 3 üstteki yazıya da attım. Bu butonun okutla gizlenecek. Buna da attım. Başla haberini aldığımda da arkadaşlar sadece top gözükecek. Olaylara geldim. Şimdi başla haberini aldığında diyorum görünümden bunu gizliyorum arkadaşlar. Göster diyorum, pardon. Hatta ilk tıklandığında da bunu gizleyeceğiz. Başlangıçta zaten görünmeyecek. Hatta şey de diyebiliriz. İlk tıkladığımızda zaten intro haberini veriyoruz ya. Intro haberini aldığımızda bu gizlenecek arkadaşlar. Şöyle böyle de yapabilirim. Başla haberi aldığında gösterecek. Yine yardım haberi. Normalde yapmasak da olur ama bir ihtimal yine görmüş olun. Yardım haberini aldığımda da ben topu gizleyeceğim arkadaşlar. Sadece başla haberi olduğunda gözükecek. Şimdi klavyeden şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Boşluk tuşu sağ oka tıklandığı zaman X değerini 10 arttıralım. X konumunu 10 değiştir. Sol oka tıklandığı zaman eksi 10 değiştir. Yukarı oka tıkladığım zaman Y konumu bu sefer 10 değiştir. Aşağı ok yaptığım zaman, hatta onları arkadaşlar aşağı ok yaptığımda da eksi 10. Eğer onlar fazla gelirse bunu 5 olarak da ayarlayabiliriz. Şimdi başlaya basıyorum. Aşağı oka bastığımda Y'yi, burada hata yapmışım. Y'yi eksi 10 değiştir diyeceğim. Hatta bunları eksi 5 yapayım da daha hassas olsun. Yukarı oka tıkladığımızda da Y'yi 5 değiştir diyeceğim arkadaşlar. Bunlara dikkat edin bakın. Yukarı aşağıda Y, sağ solda X.
5'e eksi 5, burada hata yapmışım. X konumunu 5, X konumu eksi 5, Y konumunu 5, Y konumunu eksi 5 yapıyorum. Şimdi devam edelim. Şu olayları, ekranları bu yardımda yapmıştım. Bakın yardımda bir sürü komut, şöyle küçülteyim arkadaşlar. Bu komutların hepsini en son bir detaylıca göstereceğim videonun bir sonunda. Oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir şey daha yapıyorum. Başla haberini aldığım zaman bakın şeydeyim, yine yardım kuklasındayım. Hepsini aynı yere koymak için geldim. Başka yerde de yapabilirdim. Buradan diyorum ki başla haberini aldığı zaman da hangi ekrana geçsin sahne? Sahne, evet, sahne 1. Bu dekora geçsin. Şimdi tıkladık. Bu sahneye geçti. Başta haberini aldık. Bu sahneye geçti. Bakın hareketlerim. Şimdi buna bir başlangıç konum verelim. Top başlangıçta buradan başlasın. Topa tekrar geliyorum. Top başla haberini aldığında gözüksün ve şu anki olduğu konuma ışınlansın dedim arkadaşlar. Şurada sağa sola yukarı aşağıya verdim. Şimdi tek yapmam gereken top siyah ekrana değdiği zaman kazandığınız mesajı verecek. Kırmızı kaybettiğiniz diyecek. Oyunu durduracak. Kırmızıya ulaştığınızda da kazandınız diyecek. Aslında burada başka bir labirent daha oluşturup ikinci bölüme de geçebilirdik arkadaşlar. Ama biraz uzun oldu video. Ben artık burada bırakacağım. Burada sürekli tekrarların içine eğer ise diyorum algılamaya geliyorum arkadaşlar. Rengine değiyor mu alıyorum. Burada renk seçim aracından bakın şu siyahlığı seçiyorum. Eğer bu renge değiyorsa kaybettiniz diyoruz. Bir saniye boyunca kaybettiniz diyoruz. Ve kontrolden oyunun tamamını durduruyorum. Bunu kopyalayayım arkadaşlar. Eğer kırmızı, bakın hemen eğerin altına koydum. Buraya yerine dikkat edin. Kırmızı renge değiyorsa da kazandınız deyip oyunu durduruyorum. Şimdi büyütelim. Bakalım haberlerde bir sıkıntı var mı? Çalıştırdım. İlk giriş ekranım geldi. Bakın yardıma geldim. Yardımda bilgilerimizi verdik. Geri geldik. Yine ana oyun kısmına geldik. Başla dediğim zaman da arkadaşlar aslında geri döndüğümüzde şu efektleri durdurabilirdik ama tekrar uğraşmayalım. Başlaya tıkladığımızda oyun bölümüne geldik. Bakın şimdi sağa sola hareketle geliyorum. Burada arkadaşlar kaybettiğiniz uyarısını aldık. Oyun durdu. Tekrar başladık. Evet, şunların başlangıç konumunu başta haberini aldığında belirlememişiz. Bakın orada hata verdi arkadaşlar. Onu ayarlayalım. Burada küçük bir hata yaptık. Şu tıkladığımda bakın burada kaldı. Burada kalmasının sebebi buradaki hata arkadaşlar tıkladığında değil de başla haberi aldığında koyacaktık diğerlerinde olduğu gibi. Bakın şu kısmı başla haberi aldığında yapacağız. Hatayı böyle düzelteceğiz. Başlattık. Bakın yandık. Tekrar başlattığımızda oyun hata vermeyecek. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.